Merhaba arkadaşlar. Yağmurda ve ıslak zeminde sürüş. Şimdi bu şekilde yola çıkmadan önce yapmak gereken bazı şeyler var. Ney? Yağmurluk giymek. Mümkünse pin loku olan ya da herhangi bir şekilde buğu yapmayan temiz bir vizör bulundurmak. Yani temizden kastım güneş vizörü olmayan bir vizör. Clear dedikleri. Ve tabii ki de selemizi, aynamızı temizleyip yola çıkmak. Önce yapmamız gereken şeylerden sonra bilmemiz gereken bazı şeyler var. O da görüş mesafesinin sadece bizim için değil, yani görüş mesafesi değil de görüş kalitesi diyelim. Sadece bizim için değil, tüm sürücüler için azaldığı. Şu an çok hafif yağıyor ama daha ağır yağışlarda görüş gerçekten büyük ölçüde etkileniyor. Ve ona göre zaten görünmüyordum, daha da bir görünmüyorum diyerek yola çıkmak lazım. O yüzden zaten yağmurlarda şu çizgiler falan oluyor, parlak. Onun dışında yer ıslak olduğu zaman lastikleriniz tutmayacaktır. Yani yüzde olarak oranını bilmiyorum ama tutuş bayağı bir azalıyor. Bu yüzden normalde yaptığınızdan iki kat mesafe önce frenlemeye başlayın. Ve takip mesafesini normale göre daha uzun tutun. Frende, yağmurda ya da ıslak zeminde ani fren yapmaya kalktığınızda bunu zaten hemen fark edeceksiniz. Ben de birkaç gündür trafik içerisinde çok ani fren yapmak durumunda kalıyorum. Bu hiç de iyiye işaret değil. Eskiye nazaran daha dikkatsiz kullandığım anlamına geliyor. O yüzden bugün benim özellikle dikkat ettiğim bir şey olacak. Fren mesafesinin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak çok fazla yaklaşmamak gerekiyor. Aslına bakarsanız böyle havalarda motor frenini daha ön plana çıkarmanız sizin yararınıza olur. Vites küçülttükçe ara gaz vererek de devirleri uydurduğunuz takdirde lastiklerinizin kayma oranı azalacaktır. Bir de şu var ki şu an yağmur yağmış, sakinlemiş. Yani asfalt ıslak ama hani şapur şupur yağdığı gibi ya da ilk yağdığı andaki kadar kaygan değil. Bakayım, pislenmiştir bu kesin. Bu yerlerden suların, sellerin aktığı durumlar ve ilk yağdığı anda yoldaki tozla birleşip oluşturduğu o kayganlık çok daha tehlikeli, çok daha tutuşunuzu azaltan bir şey. O zaman daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi de kayacaktır ama o zaman alarm şeklinde sürmek mantıklı oluyor. Bir diğer konuda vizör tabii. Hızlı gittiğim zaman böyle damlalar kafayı hafif kaldırınca rüzgarda sağa sola dağılıyor. Yavaş gidince ama vizör bildiğin
tabii ki de ne yapıyor? Dikkatimizi yoldan alıyor ister istemez. Ne kadar bakıyorum deseniz de başka bir hareket yapıyorsunuz. Elinizde viraja yakın değil. İşte görüşünüzü bir iki saniyeliğine de olsa kapatıyorsunuz. Bütün bunlar hep sürüşünüzü bayağı negatif etkileyecek şeyler. Çünkü trafikte kazalar anlık olduğu için ufak gibi görünse de, hani tolere edebiliyoruz gibi görünse de tolere edemeyeceğimiz bir şey tam da o ana denk gelebilir. Sadece yağmur değil, arabaların sıçrattığı su da geliyor. Şu an keşke vizörün içinden görebilseniz. Bilmiyorum, belki kamera da aynı halde. Onu bilemeyiz. Ama arabaların sıçrattığı su böyle minik şey gibi kaplıyor. En iğrenci o. Çok başarılı gerçekten. Saatte trafik olmaması gereken bir saat. Ona geliyor. Demiştim ya, emniyet şeridi yok. Yani solundan gidebilirim istesem. Fakat arabalar asla şeridinde gitmiyor yani. Küçük bir direksiyon dokunuşuyla şu duvarlarda ezme olarak çıkabilirim yani. Yapıştırırlar da hiç acımaları yok. Vizörümüz neden bu yapar? Şimdi dışarıyı da içerinin arasındaki ısı ve nem farkından dolayı yapar. Isı farkı bir yere kadar tolere edilebilir ama nem olduğu zaman bu su sürekli dışarıdan enerji almaya çalışan bir molekül. Dolayısıyla sizin içerideki sıcak havanızı, bu camınıza yapışan nem, yani illa damla olmak zorunda değil, nemli bir havada da bu yapar. İçerideki ısınızı alan su buharı olmaya çalışır. Ve bunu başarır da. Yani yeterince uzun süre durmuş ki bu su molekülü için uzun ama bizim için çok kısa süreler olabilir. Yeterince uzun süre vizörünüzde durmuş bir nem, su molekülü, su damlası hemen orada bu yaratacaktır. Pinlock buna bulduğum en güzel çözüm. Spreyler var, işte yok kendiliğinden bu yapmayan vizörlerdi, bilmem nelerdi falan, ama Pinlock hem de benim kafama yatan bir mekanizmayla bunu çok net bir şekilde çözmüş. Gerçekten keşke benim aklıma gelseydi dedirten bir teknoloji. Su moleküllerinin içerideki ısıyla temas etmesini engelleyen ince bir baloncuk oluşturuyor Pinlock yüzeyde. Peki o baloncuğun iç yüzeyi bu oluşturmuyor mu? Oluşturmuyor. Dışarıdaki kontak kuramayıp bu yapamıyor. İçerideki malzeme zaten bu yapmıyor. Kaldı ki içeriye dışarıdaki ısı almak isteyen sular da girmiyor zaten. Ne dedik? Yağmurluğumuzu, vizörümüzü düzgün yapalım. Selimizi, aynamızı temizleyelim dedik. Diğer arabaların bizi görmeyeceğini bilelim. Ona göre hareket edelim dedik. Zaten görmüyorlar, hiç görmeyecekler. Fren mesafesine dikkat dedik. Yerler tutmayacak. Normalde yapmamız gerekenden bayağı önce fren yapmaya başlayalım. Ve eğer mümkünse motor frenini tercih edelim dedik. Woohoo! Mükemmel!
Kamyon dönüyor. Ya ister istemez oluyor şöyle durumlar. Bir kere çok ağır yağmura, karanlıkta güneş vizörüyle kaldım. Yani açsam bir türlü vizörü, açmasam bir türlü hiçbir şey göremiyorsun. O karanlıkta vizörle görülmüyor, hiçbir şey görülmüyor. Bir de yağmur yağınca o görebildiğiniz ufacık böyle küçük parlak noktalar da yok oluyor ya da işte karışıyor. Su damlaları ayrı ayrı şey yaptığı için. Vizörü açıyorsun. Bu işkenceye daha fazla katlanmak istemediğin için hızlı gideyim diyorsun. O yağmur damlaları, o 90 kilometre hızı 70'e kadar idare ediyor ama 90'daki yağmur damlalarını yüzünüzde hissetmek istemezsiniz. Gerçekten kurşun gibi. Zaten onu bir yaşadım, bir de çevre yoluna çıkmıştım. Hani hızlı gitmek gerekiyor. Çevre yolunun her yerinde ışık yok dışarıda. Gerçekten bir şey göremiyorsun. Vizörü açsam bir türlü, açmasam bir türlü. Ondan sonra hep yanımda vizör taşımaya başladım. Hava durumu da belli olmuyor. Yağacak diyor, yağmıyor. Yağmayacak diyor, yağıyor. Bahar aylarında vizör ve yağmurluk şart. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim. Güvenli sürüşler diyorum. Kendinize iyi bakınız.